Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Dökmez. Bugün farklı bir yerde çekim yapıyorum. Yani küçük bahçemde. Havanın güzel olmasından dolayı değişik bir görüntü olsun istedim. Sizler için hazırladığım eğitici ve öğretici olan yeni videomla karşınızdayım. Bugün sizlere yapımı kolay olan bir bileklik çalışması göstermek istiyorum. Şimdiden videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bugün bu kolumda gördüğünüz bileklikleri ve kolyeleri sizler için yapmak istiyorum. Bileklik diye başladım ama isterseniz kolye de yapabilirsiniz bu şekilde. Bunları epoksi ve polimiyekil yani fimo hamuru kullanarak yaptım. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. Sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak epoksi nasıl hazırlanır videosunu izleyebilirsiniz. Bu bileklik ve kolyeler boncuk ağ tekniği ile yapıldı. Yani tubular boncuk ağ tekniği, spiral boncuk ağ tekniği ya da tüp şeklinde boncuk ağ tekniği de diyebiliriz. Bu tekniğin birçok çeşidi var. Diğer çeşitlerini de ilerleyen zamanlarda sizlere başka videolarda da yapımını göstermek istiyorum. Bu teknik hem yapımı çok kolay hem de artan boncuklarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi yapımına geçebiliriz. Gerekli olan malzemeler: şeffaf lastik, 3 farklı renkte 0-11 numara boncuk gerekli, boncuk ipi, boncuk iğnesi, 8 numara ya da 10 milimlik doğal taş ya da boncuk gerekli. 3 tane lacivert, 3 gri ve 3 mavi alıp bağlıyoruz. İp şu an lacivertle mavinin arasında. Ben 3 tane mavi boncuk aldım. Ve 3. lacivertten yani en son olan lacivert boncuktan giriyorum. 3 tane lacivert boncuk aldım. En sonuncu gri boncuktan geçiyorum. Üç tane gri boncuk aldım. Ve tekrar burada sayıyorum. 1, 2 ve 3. maviden geçiyorum. Bir üst sıraya geçmek için de boş olarak 2 tane boncuktan geçiyorum. Ve ikinci sıraya geçmiş olduk. 3 tane mavi boncuk aldım. Her zaman karıştırmamak için solda bir tane boncuk bırakıyoruz ve ikinci olan yani orta boncuktan geçiyoruz. Üç tane lacivert boncuk aldım. En solda bir tane gri boncuk bırakıyorum ve hemen yanındaki gri boncuktan geçiyorum. 3 tane gri boncuk aldım. En solda bir tane mavi boncuk bırakıyorum ve ortadaki 3 tane maviden geçiyorum. Bunu niçin yapıyorum? Bir üst sıraya çıkabilmek için.
3 tane mavi boncuk aldım. Solda bir tane lacivert boncuk bırakıyorum ve onun yanındaki lacivert boncuktan geçiyorum. Üç tane lacivert boncuk aldım. Solda bir tane gri boncuk bırakıyorum ve onun yanındaki gri boncuktan geçiyorum. Üç tane gri boncuk aldım. Ve burada solda bir tane mavi boncuk bırakıyorum. Ortadaki 3 tane mavi boncuktan aynı anda geçiyorum. Üç tane mavi boncuk aldım. Bir tane solda lacivert boncuk bıraktım ve onun yanındaki lacivertten geçiyorum. Üç tane lacivert boncuk aldım. Solda bir tane gri boncuk bıraktım ve hemen onun yanındaki gri boncuktan geçiyorum. Üç tane gri boncuk aldım. Ve burada yine bir sıraya geçmek için ilk önce solda bir tane mavi boncuk bırakıyorum. Ve ortadaki 3 tane mavi boncuktan aynı anda geçiyorum. 3 tane mavi boncuk aldım. Solda bir tane lacivert boncuk bıraktım ve hemen yanındaki lacivertten geçiyorum. 3 tane lacivert boncuk aldım. Solda bir tane gri boncuk bıraktım ve hemen yanındaki gri boncuktan geçiyorum. Üç tane gri boncuk aldım. Burada yapmamız gereken bir tane mavi boncuk bırakıyorum ve hemen onun yanındaki 3 tane mavi boncuktan aynı anda geçiyorum. İşlem aslında çok kolay. Kolye ya da bilek ölçümüze gelene kadar aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Birazdan bitiş kısmını da size göstereceğim. Bir bilek ölçüsü oldu. Evet, şimdi bitirebiliriz. Aralardan dolaşarak ipi bir yerde düğümleyeceğiz ve kesebiliriz. Şimdi bu aradan düğüm atıyorum. Ve birkaç tane daha boncuk ilerleyeceğim. Ve son kez bir düğüm daha atıyorum ve yeterli olacak. Evet, birkaç tane düğüm attıktan sonra ipi kesebiliriz. Şeffaf lastiğimizi alıyorum ve bu şekilde biraz gerdirmem lazım. Çünkü sonra esneme yapmasın diye. Sonra içinden geçiriyorum. Şimdi sırayla doğal taşları takıyorum.
Lastikleri bu şekilde getirdikten sonra çaprazlıyoruz ve içinden dolandırıyoruz. Önce sağ, sonra sol ve bir tane düğüm atıyorum. Tekrar aynısını yapıyorum. Önce sağ, sonra solu dolandırıyorum ve düğüm atıyorum. İyice sıkılıyoruz. Biraz fazla kessek de olur. Sorun değil. Şimdi içinde biraz kaydırabiliriz ya da boncukların içine kaydırabiliriz ama ben içine biraz kaydırmayı tercih ettim. Evet, bilekliğimiz bitti. Gayet güzel oldu. Spor bir bileklik oldu. Hemen takıp dışarı çıkabiliriz. Sizler de yapın, birer tane takın kolunuza. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.